Efendim merhabalar, YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Evime, köşeme hoş geldiniz canım arkadaşlarım. Bugün birlikte dün akşam yayınlanan Yalı Çapkını'nın son bölümünü, 24. bölümünü yorumlayacağız arkadaşlar. Yani videoya başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Şaşkınlığımı dile getirmek istiyorum. Hepiniz eminim benim kadar şaşkın ve kızgınsınızdır yapıma. Yani bu kadar iyi başlayan, her yayınlandığı yeni bölümde Türkiye'nin o geceki gündemine oturan, hashtag ile habire en üst seviyelerde olan, birinci olan, TT olan vesaire, yani Türkiye'de büyük bir çoğunluğun o akşam işte evdeki televizyonlar her yerde bu kadar çok izlenen dizinin yani nasıl bu kadar çok kötü bir şekilde senaryoyu devam ettirebildi bu yapımcılar, ya işte senaristler vesaire. Nasıl bu kadar, yani anlamıyorum, gerçekten anlamıyorum. Bomboş bir bölüm izledik. 2 saatin, 2,5 saatin sonunda ben en son dedim ki biz ne izledik dedim, yani ben ne izledim dedim doğal olarak. Hani yani artık bir şeylerin yapılması lazım, senaryonun ona göre düzenlenmesi lazım. Gerçekten bomboş bir bölümdü. Koca bölüm Seyran'ın Ferit'e vereceği cevabı izledik. Sonra da zaten yüzüğü çıkardı. İşte Halis Ağa'nın, Kazım Ağa'nın birkaç sahnesi haricinde gerçekten şaşkınlıkla izlediğim bir bölümdü. Neyse, zaten videoda tek tek yorumlayacağız. O zaman geçelim videomuza. Evet arkadaşlar, başladık videomuza ama hani bomboş bir bölümdü dedim ya. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Normal şartlarda biliyorsunuz ki şu anda benim elimde bir defter, bir de kalem, işte aldığım notlarım, önemli olan şeyler. İşte burada videoda sizinle sohbet ederken hani dalıp da atlamamam gereken bazı konular oluyordu. Onları böyle başlıkları halinde ufak ufak hatırlatmalar şeklinde yazdığım bir defterim, bir kalemim vesaire olması gerekiyordu. Yazacak bir şey bulamadığım için efendim doğal olarak defterim ve kalemim de yok. O yüzden şöyle bir yuvarlak bir yorumlayacağız videoyu, diziyi pardon. Dediğim gibi arkadaşlar, yani bomboş bir bölümdü gerçekten. Biz ne izledik dedim. Dizinin başında Ferit işte ayrılım vesaire, zaten biliyorsunuz geçen bölümün son sahnesi, bu bölümün ilk sahnesi. Bu hani ayrılalım demişti geçen bölümde. Burada ayrılalım mı diye bir soru işareti koydu. Zaten orada böyle olacağı belliydi. Zaten bir önceki o spoiler videom ve yorum videomda da, bu 23. bölüm yorum, 24. bölüm spoiler videomda da zaten bundan bahsetmiştim sizlere. Orada ayrılalım mı dedi. İşte süre verdi, 24 saat vesaire, bugün düşün vesaire bir süre verdi ama zaten oranın öyle olacağı zaten belliydi. Burada Seyran düşünmeye başladı. Elbette ki sonra pişman oldu. Zaten size söylemiştik. İşte Ferit için hazırlandı, kavga ettiler vesaire. Ayrıyeten şunu söylemek istiyorum. Bu Asuman'la Fuat'ın ilişkisinde de bu çocuk işte evlat edinme durumu vardı biliyorsunuz ki. Burada ailenin karşı çıkacağını zaten biliyorduk. Beklediğimiz gibi o da aile karşı çıktı. Gelelim Pelin'in annesi Zehrin'e. En çok bomba gibi geliyor dediğimiz, daha büyük sükse yaratacak dediğimiz vesaire kadın. Aslında beklediğimden daha az tepki verdi. Ben direkt olay çıkarmasını bekliyordum. Zaten işte aslında tabii ki de tehdit etti vesaire. Buna fragmanda gördüğümüzün haricinde daha büyük olayların çıkmasını bekliyordum ama tam olarak öyle olmadı elbette ki. Geldi Ferit'i tehdit etti, zaten fragmanda da görmüştük. Halis Ağa'ya Nüket'le ilgili, bu arada bu Nüket işte geçmişten gelen vesaire demiştik. Nüket kızı çıktı Halis Ağa'nın. Bu bölümde bunu gördük. Londra'da yaşayan bir kızı varmış. Zaten ya eski bir eş ya da kağıt üzerinde bir eş ya da bir çocuk vesaire, bu şekilde beklediğimi söylemiştim. Kızı çıktı. Burada Ferit'in babası yani Orhan, bu korkma sebebi işte yurt dışında şirket açması vesaire, malları Nüket'ten kaçırmak içinmiş. Yani öz kardeşinden kaçırmak için yurt dışında bir şirket açmış arkadaşlar. Okey, olabilir, araları iyi değildir vesaire ya da geçmişte yani hiçbir bağı yoktur, hiç tanışmamıştır vesaire, birçok şey olabilir. Burada beklediğimiz nedir? Zehrin işte Nüket'i getirmek ya da Nüket'i kullanarak işte Halis Ağa'yı tehdit etme konusunda bu tip muhabbetler göreceğiz ileriki bölümlerde ama bunların biraz daha hızlı gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu şekilde devam ederse dizi gerçekten çökecek. Zehrin geldi, Ferit'in annesiyle konuştu, dedesiyle tanıştı. Şöyle bir iki bir ortada kendini gösterdi. Ondan sonra da zaten Seyran Ferit'in annesiyle konuşmasını duydu. Yok dedi, ben boşanıyorum dedi, yüzüğü attı. Böyle mi olacak? Hayır. En büyük saçmalık gerçekten tamamen bir ergen dizisine döndü. Yani en büyük saçmalık, Seyran annesi, Ferit'in annesiyle Ferit'in konuşmasını duydu da zaten bu Seyrancığım, bunlar bilmediğin şeyler miydi Seyro? Yani
Bunlar bilmediğin şeyler miydi? Gerçekten anlamıyorum. Çok saçma. Bunların hepsini biliyordu. Zaten kendi de bu şekilde evlendi. Kendi Ferit'e demedi mi işte ben babamı işte şiddet gördüm seninle evlenmek için. Babam beni odaya kapattı. Hiçbir şekilde istemiyordum. Ya senin ilk gecende, evliliğin ilk gecesinde sen kocanın sevgilisiyle tanışmış ve bunu kaldırmış kızsın Seyrucuğum. Sen ne yapıyorsun? Sen bu konuşmaya mı boşanalım dedin? Yani siz zaten bunların hepsini aşmamış mıydınız? Siz evlendikten çok uzun süre sonra birbirinize hani bu hale, bu noktaya gelmediniz mi? Bunların hepsi zaten bilindik şeyler. Zaten Ferit sevgilisini elinden tuttu, sana getirdi. Ben onu seviyorum, işte o benim 3 yıllık ilişkimde. Ben Pelinsiz yapamam da bizim evliliğimiz sadece kağıt üzerine de, sen hepsini bunların adamın yüzünden duydun. Şimdi annesinden duyunca bu sorun oldu. Yani işte genel olarak hani bu kadar bomboş dememin sebebi bu bölüm için arkadaşlar bu. Sırf Seyran'a yüzük attırmak için bir bahane buldular. Ya bulunmuş. Ama bulunan bahane zaten hepimizin milyon kere izlediği, hepsini izleyip şok olup işte yeri geldi kızdığımız, yeri geldi güldüğümüz şeylerdi bunlar. Şimdi sırf bunu bahane bilip de yüzük atmak, bilmiyorum yani. Yazın siz de yorumlara nasıl buldunuz? Gerçi işte birkaç videoda altlarında yorumları da gördüm. Hani çok saçma bulduğunuzu yazmışsınız ama yani bu kadarını ben de beklemiyordum açıkçası. Bu şekilde devam ederse yani olmaz. Olmaz. Kabul etmiyoruz falan. Yani şaka bir yana gerçekten olmaz. Bu şekilde devam ederse yani bu sezon belki biter bile yani. Ben aşırı derecede saçma buldum. Ayrıyetten başka bir konuya değinecek olursak Blessing'imize gelelim. Yani dizide gerçekten tek güzel olan şey şu anda bana göre aşk bakımından Suna ve Abi'nin aşkı, komedi bakımından da Kazım Ağa'nın Blessing'imizin sahneleri. Yani tek güzel olan şey o. Allah'tan Kazım Ağa'yı şirkete getirdiler de adam akıllı birazcık sahnelerini çoğalsınlar da hani biraz bayrağı götürsün. Madem Seyran'la Ferit'in aşkında bu şekilde habire dönme dolap gibi yerinde dönen, yerinde sayan bir durum var. O zaman Kazım Ağa'yı biraz daha öne sürsünler. Hattuçalı'yı öne sürsünler. İşte efendim söyleyeyim Hattuş'la Halis'in işte geçmişini falan biraz daha öne çıkaracaktınız. Ne oldu? Hani bu kadar boş bir bölüm yayınlamaya ne gerek vardı? Demedim değil. Yani bunlar oldu arkadaşlar. Bu şekilde oldu. Sizin anlatacaklarınız neler? Yorumlara yazın, mutlaka bekliyorum. Bakıyorum unuttuğum bir şey var mı diye. Yok yani, gerçekten yok. Başka ne oldu? Başka hiçbir şey olmadı arkadaşlar. Bomboş bir bölüm düşünüyorum yani yok. Hani ne gözüme çarptı, ne dikkatimi çekti. Ha, Pelin'e gelelim. Pelin çok saçmaladı. Gerçekten aşırı derecede saçmaladı. Seninle de uğraşmak istemiyorum. Annemle de uğraşmak istemiyorum. Sen neyle uğraşacaksın o zaman Pelin'cim yani? Evlendirilmeye çalışan sensin annen tarafından. Yani Pelin gerçekten karakteri artık gitmesi lazım. Tamam, anladık güçlü bir şey var vesaire. İşte menajerimi güçlü, artık arkadaşım, eşim, dostum bizi ilgilendirmiyor yani. Diziyi kötü etkiliyor. İstediği kadar güçlü olsun arkadaşlar. İş başka, arkadaşlık başka, ticaret. Yani ayrı şeyler bunlar. Çok saçmaladı. Pelin'in ya tamam, madem hadi Pelin'i tutunuz, daha iyi bir replik yazsın. Yani daha iyi bir bilmiyorum. Daha iyi konuş o zaman Pelin yani. Kendin de o zaman bunlar olmaz vesaire diye yani seninle de uğraşmak istemiyorum diyor Ferit'e. Annemle de uğraşmak istemiyorum diyor. Aranıza girmek istemiyorum diyor. Ben mi evleneceğim? Kim evlenecek? Yani sen evleneceksin. Vesaire vesaire. Pelin'in de gerçekten o habire mız mız ağlamakla halleri. İnsanda, bir kadında biraz gurur olur arkadaşlar. Yani böyle bir şey yok. Çok saçma yani. Ayrıyetten düşünüyorum. Yok, bu kadar. Bu videoda güzel olan şey sizinle buluşmuş olmaktı arkadaşlar. Umarım önümüzdeki hafta daha iyi olur. Artık Halis'le Hattuç'un birazcık daha geçmişine dayanmasını, Halis bu Hattuç'un kardeşine, abisine ne yaptı da Hattuş'la evlenmekten, Hatice'nin evlenmekten vazgeçti ya da onların arasındaki olaylar nedir? Hani Halis Ağa'nın biraz daha hayatına değinilse aslında çok daha güzel olacak. Bu şekilde işte tüyolar, spoilerları aldım ben. Ama bir an önce o bölümlerin gelmesi lazım. Bu şekilde çünkü reytingler gerçekten düşer diye düşünüyorum. Bir de Gülgün'den biraz bahsetmek istiyorum. Gerçekten çok tatlı bir anne. Her halükarda çocuklarının, oğullarının ve gelinlerinin yanında olan, aynı zamanda aldatıldığını bile bile hala eşinin yanında bu şekilde olan. Elbette hani bu tasvip ettiğim bir konu değil. Ben böyle yapar mıydım? Asla yapmazdım ama
hani çaresiz bu konuda, eşine aşık belli ki. Yani çok anlayışlı, çok naif bir karakter. Oyuncu da gerçekten çok güzel oynamış bu karakteri. O yüzden Gülgün'ün de anneliğine bayıldığım bir durum diyebilirim. Bir karakter diyebilirim. Gerçekten çok güzel. Oyuncu tarafından da çok güzel oynanmış. Yapım tarafından da çok güzel yazılmış. Çok tatlış bir annemiz, her halükarda oğullarının yanında duran, eşinin ve gelinlerinin yanında duran bir annemizi oynuyor. Arkadan eğer ki mikrofona bir miyav sesi geldiyse arkadaşlar, kızım Boncuk'la sizi tanıştırayım. Bir dakika, hemen getiriyorum. Evet Boncuk'cum, şimdi seni kameraya doğru şöyle bir kameraya poz ver kızım. Ne oldu? Ne oldu kızım? Poz ver kameraya ama sakın mikrofonumu oynatma, tamam mı canım? Evet arkadaşlarım, canlarım, ciğerlerim, kızım Boncuk kamerada çıkmayı çok istedi sanırım. Yaklaşık bir videonun başından beri arkadan bağırdı. Evet, durmayacak sanırım, gönderiyoruz. Evet arkadaşlarım, canlarım, ciğerlerim, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlara mutlaka yazın, sizin rahatsız olduğunuz konular neler, ortak konular diye düşünüyorum. Fikirleriniz nelerdir, ne tip videolar istersiniz? Hepsini aşağı yorumlara bekliyorum. Kocaman öpüyorum. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.